Bir ben kaldım diye düşünüyorum. Herkes evlendi, çoluk çocuğa falan karıştı. Seda Sayan burada, Aziz Bey burada. Yanına kimi koyarsın? Kadın olduğunuz için ayrışıyorsunuz, yani dikkat çekiyorsunuz hızlıca çünkü çok erkek egemen. Sen de fazlasıyla Bazı- dikkat çekiyorsun zaten. Sana Ay bana Şansal geliyor. abi Sen şu de. an pamuk gibi de yani o zaman. Ay Avusturya'yı mağlup edip çeyrek finale evet, yükselmiştik. vardım o maç. O maçta tribündeydin. O gece neler hissetmiştin? Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum harika bir konuk. Ya harika bir konuk diyorum. Çok güzel bir kadın aynı zamanda. Ay. Sevgili Merve Toy. Mahcup ediyorsun beni, evet. Mahcup etmem, doğruyu söylüyorum. Teşekkür Aslında nasıl ederim. girecektim biliyor musun? Nasıl? Hani bayan kahkaha vardı biliyorsun değil mi? Yani benim öyle kontrol edemediğim kahkahalarım Harika yayınlarımıza, kahkahalarım evet vardır, değil yayınlarımıza bir şekilde kazınmış oldu yani. Ama bugün de inşallah güleceğiz diye düşünüyorum. Elbette güleceğiz. Elbette güleceğiz. Ya önce şunu başlayayım. Şöyle başlayayım. Benim tespitim bu. Hı hı. Hani kahkahandan bahsettik ya. Sevgili izleyiciler, Merve Toy spor camiasının içinde çok önemli bir isim. Aynen. Çok tatlı bir isim. Sunuculuk var, yayıncılık var, televizyonculuk var, gazetecilik var. Dolayısıyla erkek egemen bir dünyada hani kardelen çiçeği gibi açan o güzel kadınlardan birisi. Umarım geri kalanı da öyle düşünüyordur sektörün. Öyledir. Yani öyledir, biz de hani çok teşekkür ederim. Hani az sayıda tabii sayımız giderek artıyor yani cinsiyet özelinde Evet. söylüyorum kadın olarak, ama başladığım yılları göz önüne alırsak eğer az sayıdaydı. Giderek arttı, giderek ilgisi de arttı, giderek verilen şans da arttı kadınlara. O yüzden o örneklerden biriyim. Bir tek farkım galiba başladığı tarihten sonra hala devam eden, benim jenerasyonum için söylüyorum, bir ben kaldım diye düşünüyorum. Herkes evlendi, çoluk çocuğa falan karıştı. Bende bir ilerleme yok. Peki şeyi söyleyeceğim. Nasıl bir duygu bu? Erkek egemen bir dünyada kadın olmak. Ya bununla ilgili çok kez sohbet etme fırsatım oldu. Yani röportajlar yapıldı, işte Kadınlar Günü öncesi bir şekilde içerikler oldu falan. Ya ben açıkçası genel olarak ülkede, hatta dünyada evet kadın olmanın bazı dezavantajları olduğuna kesinlikle katılıyorum. Fakat bizim sektörümüz için bunu söyleyemeyeceğim açıkçası. O yüzden ben erkek egemen sektörde çok büyük dezavantajlarımız oldu bizim diyemeyeceğim. Dezavantajları olan yerler kesinlikle var. Fakat çok ciddi avantaj sağlayan noktaları da var. Özellikle dijitalleşen dünyada. Yani siz nihayetinde bu görsel bir iş. Evet, arkasında görünmeyen yerde yaptıklarınızla kalıcılığınız artıyor. Ama yani kısa vadede bilinir olmak istiyorsanız, yaptığınız bir şey ilgi çeksin istiyorsanız, kadın olmak bunların bu tip... Bir anlamda avantaj. Evet, yani bunlar da avantaj. Ya da mesela bir röportaj yapacaksınız. Genelde sizi reddetmiyorlar yani mikrofonu uzattığınızda. Kaybetmiş bir sporcu, maç sonu yayınlarımı hatırlayarak söylüyorum. Kaybetmiş, bir şekilde kırmıyor sizi. Yani belki bir hani erkek muhabir mikrofon uzatsa Evet, yok daha- yapmayacağım diyebilir. Yani bazı nezaket görmeniz sebebiyle ya da kadın olduğunuz için ayrışıyorsunuz, yani dikkat çekiyorsunuz hızlıca çünkü çok erkek egemen. Sen de fazlasıyla dikkat çekiyorsun zaten. Yani bir şekilde kendimize de hani bakmaya falan gayret ediyoruz genel olarak, yani ekrana çıkan insanlar. O yüzden ben avantajlarının dezavantajlarından çok olduğunu düşünüyorum. Ama Enteresan. hani ben açıkçası o tarafındayım. Yani hiç ben şey diye ağlayamayacağım. İşte çok zorlandım ben erkek egemen sektörde. Ne oldu yani? Bizde olmadı. Erkekler kadar çok çalıştım. Biz Şansal abi elinde Evet, sopayla oraya bizi geleceğim çalıştırıyordu. tabii, oraya da geleceğim de. Ama şu günün dünyasında bence bizim sektör için kadın olmak dezavantajları sıralanıp anlatılacak bir şey değil. Değil. Bizde avantaj kısmı daha baskın. Peki biraz geriye dönelim. Sakaryalısın. Sakaryalıyım, evet. Evet. Apaz kızısın. Abazım, evet. Geleneksel bir Geleneksel. toplumda. Peki baban Sakarya İl Spor Müdürü'ydü. Evet, aynen. Ve sen atıcıydın. Atıcı. Ben milli Sen atıcıydım. aynı zamanda- Tabancaydı branşım. Aynı zamanda Aynen. Türkiye rekortmeniyim ben. Türkiye Evet. rekortmenisin ve sporcusun aynı Evet, zamanda. aynen. Milli sporcuydum Hani uzun yıllar. Siz Abazlar'da bu silah bir Evet, merak bu var değil mi? tabii şey gibi, hani Karadeniz kıyısı Abhazya sonuçta. Trabzon'un, Samsun'un karşı kıyısı. Dolayısıyla Karadenizlilerle çok benzer yönleri var o anlamda. Bizim de hani geleneklerimizde var o. At da mesela çok meraklı olduğumuz. Atıcılık sporu ben yaparken çok popüler değildi. İşte atıcıyım dediğimde ne atıyorsunuz siz falan diyordu insanlar. Sağ olsun Yusuf Dikeç Dikeç. sayesinde o olimpiyat serüveninde böyle artık atıcılığı herkes biliyor. Ama ben bırakalı çok uzun zaman olmasına rağmen başarılı bir sporcuydum. Sen aynı zamanda televizyonun o top döneminde ve Şansal abi gibi bir duayenin yanında çalıştın.
Biraz o dönemi anlatsana Ay bana. Şansal abi Sen şu an de. pamuk gibi de yani o zaman. Ay Mehmet abi neler çekiyorduk vallahi çok Değil mi? çok sertti. Çok sert. Evet, Zaten Şansal onun abi. efsanedir Milliyet Spor Biliyorum, Müdürlüğü'nden biliyorum. itibaren sertliği. Ya şeyi çok enteresan. Bu YouTube yayını olduğu için YouTube'da şimdi izleyen bir sürü insan bunu anlamlandıramayacak gençler olarak söylüyorum. Yani benim çalıştığım, yetiştiğim için çok şanslıyım. Sen zaten hani çok hakim olduğun dönemler. YouTube diye bir şey yoktu. Dijital medya diye bir şey yoktu. Hafta sonu dışında maç yayını yoktu. Evet. Herhangi bir başka ligin yayını yoktu zaten. Doğru. Yani biz bayağı televizyon, ana akım medya, televizyon, gazete, radyo. Üçünde hafta sonu sadece maç yayını yapılan bir dönemde ekrana çıkıyorduk ve gerçekten sadece ülke o zaman için yapılan yayınların her biri için söylüyorum. O yayınları izliyorlardı. Doğru. Bizi izliyorlardı o Doğru. zaman. Ya gerçekten şu an Maraton inanılmaz programı geliyor. diye Sanki 50 efsanedir. yıl önce gibi. Maraton programı diye bir Tabii efsane ya vardı. muazzem yani. bayağı ben hatırlıyorum yani Şansal abi tabii hem bize ekibine hem de spor camiasına çok dominant bir figürdü yani. Ay, o zamanlar o televole pazar keyfi maraton Evet. zamanları neler oluyordu? O Betacam kasetler havalarda mı uçuşmuyordu? Yani çok sert bir ekolden geçip sektöre dahil oldum. Çok da şanslıyım o dönemi yakaladığım için. Peki hem televizyonda editörlük yaptın, efendime söyleyeyim muhabirlik yaptın, Montaj yaptım montaj yıllarca. yaptın, hepsini yaptın. Şimdi dijital medyadasın. Nasıl karşılaştırıyorsun? Dijital medya biraz daha rahat, daha mı Ya, özgür? Kesin daha özgür. Ya özgürleşmesi çok güzel. Ben hep mesela bizde Şansal abi zamanında hep böyle bir kaseti beğenmediğinde o televoleye ya da işte maratona girecek kasetler öncesi oturur böyle izlerdi ellerinde başının arkasına koyup. İşte beğenmediği bir şey var, bir kare atlamış, bir şey olmuş montajda. Hepimiz zaten ayakta bekliyoruz. Kim yaptı bu kaseti diye bağırırdı. Öne çıkmaya korkuyor çünkü kovacak yani. Hiç hata kabul etmiyordu. İşte öne çıkıyor birisi ben yaptım abi diye. Ha, sen kimin torpillisisin diyor. Klasik sorusudur. Klasik. Sen kimin torpillisin? Kimsenin ya kimin torpillisin söyle buraya biri vesilesiyle girilir diyor yani. Hep böyledir. Çünkü o kadar az ki Doğru. şans ama kalamazsın. Yani birinin vesilesi seni denemek için alırlar. Ama kalacağın senaryoyu kendin belirlersin. Bir gün sıra bana geldi. Beni de şansal bir şey aldı tabii ki. O mesela git atıyorum Oğuz Tonksir'e kurtarsın seni. Kovdum seni Evet. diyordu mesela. Tabii sonra geri alıyordu da. Bir gün benim kaset denk geldi. Çağırdı işte, kim yaptı bu kaseti? Ben yaptım abi dedim. Sen kimin torpilisin? Kimin torpillisin diyeceğim. Senin de işte ben aldım lanet olsun. Yıkıl karşımdan. Bize o zaman şeydi bayağı yani zorluyordu şans abi ama ne öğrendiysek çok onun o ya bir o kadar da babacandı iş dışında. Hep onun sayesinde öğrendik yani. O zaman mesela onu söylemeye çalışıyorum. Hani çok dar kadrolar bir attığınızda kendinizi yıllarca orada kalıyorsunuz zaten eğer kabul görürseniz o servislerde. Ya yüzlerce üniversite mezunu geliyor. Ama yer yok yani. Spor servislerinin Evet. kapasitesi var. Şimdi o gazetecilik mezunları, gazeteler için de aynı şey. Alabiliyor muydunuz isteseniz de alamıyorsun. Hayır, yok hayır, yani kadronda hayır. yer. Gazetecilik mezunları, iletişim fakültesi, genel radyo televizyon mezunları iş bulamıyorlardı. Şimdi bakıyorsun senin bir kabiliyetin, bir ilgi alanın varsa biraz diretirsen eğer bir yere getirebiliyorsun. Yani dijitalliğin Dijital. o özgürlüğü var. Mecra oluyorsun yani kendi kendine de artık. O anlamda çok güzel ama tabii ki içerik bizde çok filtrelenmiş ve çok kaliteli olması gereken bir şeydi. Bu özgürlük tabii ki Beraberinde o onu da kalitesizliği getirdi, de getirdi. kalitesizliği Yani getirdi. getirisi de var, götürüsü de var. Ya şu enerjiye bakar mısınız? Ay Ya ben bu kadınla program yapmaya bayılıyorum yani. valla. Hem gülüyorum hem enerjiden besleniyorum. Ama bizim çok yani biz birbirimizi çok sevdiğimiz için ve Evet, çok da birlikte gerçekten çalışma çok fırsatımız seviyorum, olduğu çok için seviyorum. yani ben de Yani aynı şeyleri hissediyorum. Konuklarını kahkahalarıyla döven kadın. Peki Dünya Kupası açılmışken devam edelim. Favorin kim Evet. finalde? Yani bir tane favorim yok tabii ki. Yani ama hani İspanya, Fransa, işte Brezilya, Arjantin gibi bir böyle Avrupa, Güney Amerika şeyi var. Favoriler dengesi var gibi görünüyor. Fransa milli takımına tabii çok içerik çıktı ya bir sempatik de buluyorum. Yani çok komik. Biraz senin ruhuna da uygun. Evet Deli dolular yani çünkü. deli dolular. Bir de böyle acayip stiller, işte bu büyük dünya markasıyla yaptıkları o tasarımlar falan. Yani çok hem saha içindeki yıldızları hem saha dışındaki yaptıklarıyla böyle bir Fransa milli takımını yapıyorum yani, beğeniyorum yani. Peki sana bir şey söyleyeceğim şimdi.
Az önce seninle henüz programa başlamadan önce senin verdiğin tüyodan yola çıkarak Hangi? Dünya Kupası'nı kimlerle oturarak izlemek isterdin? Dünya isimlerini sayar Kupası mısın kimlerle şimdi? oturarak izlemek Yani. isterdim. Ama böyle alakalı mı alakasız? Alakasız, yani senin o çılgınlığına paralel isimler istiyorum. İsterdim. Blok 3 var ya, çok merak. Blok 3 ve bilmiyorum, futbol falan seviyor mu çocuk ama dinliyorum çok şarkılarını. Ben Seda Sayan hastasıyım Mehmet Seda abi. Sayan. Evet, ki bu kadar hani ortak da insan olduğu bir noktada nasıl hiç tanışmadım bilmiyorum. Arabamda benim şey var, o aynaya asılan süs koku. var. Kokusuz bu ama süs. İşte köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım dediği o söz artık şey oldu ya, slogan. O bende asılı arabada. Kokusu var sanıp, bitti sanıp yıkamacılar atmasın diye hep tembihliyorum. Diyorum ki bu benim slogan, yani kolyem gibi yani. O yüzden orada duracak. Seda Sayan'la maç izlemek, ilişki sohbeti Başka? yapmak falan yani çok isterim. Tamam, Seda Sayan masanın başında. Valla yani ay böyle bir şey. Tamam Dünya sansürsüz. Kupası masada maç izleyeceğiz değil mi? Evet. Ya valla ben Aziz Başkan'la çok izlemek isterim. Aziz Yıldırım'la. Yani onun yorumlarını falan duymak isterim yani Evet. Dünya Kupası maçı izlerken. Onun dışında Aziz Bey'in yanına kimi koyardın? Seda Sayan burada. Aziz Bey burada. Yanına kimi koyarsın? anlaşacağım ama anlaşmayacağım. Yani Aziz Sen- Bey'in yanına anlaşmayacağım sen o- birini koyarsam sen- başım derde. Sen o masada bir aksiyon yaratırsın mutlaka. Zico'yu koyarım. Dünya Kupası Zico. Zico'yu koyarım. Evet, Yani. sonra devam edelim. Kaç kişilik masa? 5 kişilik masa olacak. Sen Blok hariç. 3'ü attım o zaman, hiç olmaz o Tamam. burada. Şarkı falan söylesin dedim ama. Arıza çıkartmak ihtiyacı hissedersin sen yayıncılıktan dolayı da. Fatih onun için- Hoca. Güzel. Fatih Güzel. Hoca'nın da kestik diye buraya kadar. Zico, Fatih Hoca, Enteresan Seda olmaz mı? Sayan ve Aziz Yıldırım. Bir Evet, isim enteresan kaldı. olur. İbrahim Sezen'e göre İbrahim. Ay, hep aklıma İbrahim geliyor böyle O da güzel masalarda olur ya. ama ya Evet. o masada. Yani İbrahim Seten. Ya o masada Bence maç güzel. bitmez. bitmez ama Kesin bitmez. ya o benim masada. tabii tanıdığım, bu arada İbrahim'le de çok uzun yıllar çalıştık. Çok yani benim spor müdürlüğümü yaptı. Ve tabii ki de arkadaşım yani, ama benim gördüğüm en zeki insanlardan bir Kesinlikle. tanesi. Ve en eğlenceli. Yani. Eğlenceli. Ya gerçekten çok çılgın bir zekası var. Onun esprileri, sohbeti falan çok... Neyse ki artık ekrana çıkıyor da şanslısınız yani, İbrahim'i dinliyorsunuz. evet, Yoksa gerçekten çıkmıyordu öyle. eskiden. Çok Umarım eğlenceli ilerleyen bir insan. dönemlerde Merve ile İbrahim'i de birlikte görürüz. Ya inşallah. yıllarca beraber çalıştık ama Evet. o zamanlar ekrana çıkmıyordu, hatırlıyorsan. Çıkmıyordu, Hiç tabii, sevmiyordu. Şimdi de Biraz ekran bağımlısı oldu. yani bence izleyenler şu an eyvah, ekran bağımlısı mı? Seviyor mu şimdi? Çok seviyor. Seviyor gerçekten. Ama yani çok Yoruluyor ama seviyor. çok başarılı bir gazeteci bir kere. Kesin. Ve tam aslında zaten bu böyle dijital sosyal medyanın Tam çok onun hareketli. tarzı. Evet, tam onun tarzı. Tamam. Peki Merve, biraz hızlı hücum diye bir köşe hazırlamış arkadaşlarımız. Senin için canlı yayın mı, bant yayın mı? Canlı. Futbol mu, basketbol mu? Futbol ya benim. Ya genel olarak işte bir Dünya Kupası diyoruz. Futbolda Dünya Kupası böyle. Herhangi bir başka branşta dünyanın hiçbir yerinde futboldaki Dünya Kupası'nın muadili bir Maalesef. şey yok. Yani hikayesi yüzünden. O bir başka bir şey. Peki kurgu masası mı, ekran önü mü? Ben kurgu masasını açıkçası öğrenerek başladım. Ekran önü bu işin kaymağı tabii ki. Çok önemli şüphesiz. Ama ya arkasında hiçbir şey bilmeyerek ekran önüyse asla seçmem ekran önünü. Yani ben kurgu çok daha ölümsüz olan tarafı olduğunu düşünüyorum. Ekran önü ölür yani bir yerde. Bu canlı yayın potun var mı hiç? Ay, var benim tabii. Mehmet abi artık unutuyorum, biliyor musun? Şeyi de unutuyorum. Ya, isim unutuyorum. Ya, futbolcu ismi unutuyorum. Bir İsmet Badem ve Allah rahmet eylesin yayın yapıyoruz. Onun da böyle kontra soruları vardır. Gaziantep'in sarışın var ya. Nereden bileyim ben Gaziantep'in sarışınını? Allah, bir canlı yayında bana o soru. Kendisi hatırlayamıyor, bana soruyor. Ya ben de böyle bakıyorum, ya sen hatırlıyor musun? Ben nereden? Bir de böyle çok spesifik bir şey de yok yani söylediğim. Ama 1, 2 falan yani. İsmet abi bilmiyorum yani, bilmiyorsan sorma yani, bana da beni niye tacı atıyorsun? Yani ben orada nasıl bilmiyorsun? Ben de bilmiyorum dedim ya, sen bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Dedim ki bilmek zorunda mıyım ben her şeyi? Yani böyle bir şeyim yok yani benim burada misyonum. Ben sunucuyum. Hiçbir şey bilmek zorunda değilim yani. Senin sorduğun soruları. Açıyorum, Google var, bak bana niye soruyorsun? Hep böyle öyle şeyde bırakırdı.
taçta bırakırım. Ama böyle benim skandal hani var ya bazı meslektaşlarımızın, bazı arkadaşlarımın böyle şey olan ne derler viral olan böyle işte öyle bir şey videom da yok galiba. Yok var birkaç tane var ben hatırlıyorum ama. Kahkaha vardır. Kahkaha var da daha birkaç arkadaşımızla yaptığın. Pot kırmak ya benim böyle hiç potum yok ama Mehmet Ayan'la olan videolar en çok şey oldu. Mehmet'le uğraşmam. Evet, bir de Mehmet kızıyor sorun orada. Evet. Hata yapınca da mesela canlı yayında hata yapıp affedersiniz deyip devam etsen bir problem yok. Kimsenin dikkatini çekmiyor ama böyle çok utanır, çok bozarır, devam ettirirsen o stresi o zaman hata yaptı diye bir şey oluşturuyorsun. Mehmet'te de mesela ben uğraşıyorum. Halil abiyle de uğraşırdım Halil Özer'le. Serdar Ali'yle de uğraşıyorum. Seninle de yani uğraşıyorduk birbirimizle. Gülüp geçince hiç dikkat çekmiyor. Mehmet bozulduğu için o kahkahalar çok ses getirdi aslında. O çünkü bozuluyor bana. Evet şimdi senin hani maşallah bir koltukta kaç karpuz derler ya. Bir de hadi sunuculuğun vardı. Bilgi yarışması. Evet aynen. Ya sen yüz binlerce insanı ekrana topluyordun ya. Ben hatırladığım canlı yayında. Bilgi yarışması. O anda oynayan insan sayısı maksimum gördüğüm rakam 1.2 milyondu. Düşün mesela şu an YouTube'da canlı yayın aç 1.2 milyon canlı izlendiğini düşün. Canlı. Çok enteresan bir uygulamaydı o. Çok üzücü bence o kadar başarılı bir projenin hani istikrarlı şekilde yayılamaması, devam ettirilememesi, kapanması. Ama hiç beklemiyordum oraya geleceğini o işin. Çok böyle mırın kırın ederek hadi bir deneyelim dedim ve şok oldum. Muazzamdı yani. Oraya bu şeyle hani bu hayalle başlamamıştın tabii değil mi? Sıfır. Ya çok ayıp olacak bunu söylemek ama bize bir kontrat teklif ettiler. Müge Boz'la ben 2 sunucuyuz. Dediler ki işte her 10.000 artışta şu kadar anlaşmamız, bölüm başı anlaşmamızda şu kadar artış yapacağız dediler. Daha ilk ay kontratı düzeltebilir miyiz? Biz bunu hesap edemedik ve bu bizi batırır yani böyle bir artış. Yani bir anda 1 milyona çıktı. Birkaç ay içinde adamlar da şaşırdılar. Bize verdikleri artış skalası o 1 milyona değil yani hani 10.000 iken belki 100.000'e gelir max hesapladılar. Çok katlandı. Yani biz böyle kontrat falan düzelttik orada yani çok çılgıncaydı. Merve yerinde duramıyorsun. Hareketliyim biraz evet. Gerçekten yani o enerjiyi hissediyorum. Ve sen sanıyorum 2 ayda şeyde kalıyorsun, Cape Town'da kalıyorum evet. Hazar yüzünden beni Hazar oraya. Hazar Büyüka. Şansal evet. abinin orada. Aynen. Evet. Hazar bir süre önce 8 sene önce falan Cape Town'da böyle bir yarı zamanlı yaşamaya karar verdi. Bana da işte Merv diyor. Biz yani çocukluktan beri artık kardeş gibi olduğumuz için. Merv gel. Bir kere gittim. O kadar beğendim ki dönüp tekrar gittim derken 6 senedir işte yaklaşık 2 ayımı orada geçiriyorum. Çok seviyorum. Peki sunuculuk da yapıyorsun değil mi bu arada? Teknoloji firmaları için. Evet aynen yani bağımsız işte atıyorum bazen ilaç firması oluyor bazen işte bizim sektörümüzden bağımsız herhangi başka bir firma oluyor. Yapıyorum sunuculukta. Bu bir heyecan katıyor mu? Profesyonel ya katıyor. Biraz tabii kendi alanımdaysa heyecanlanıyorum ama hani kendi alanımın dışındaysa o biraz daha böyle üzerine çalışıp bir nispeten ezber yapmak istediğim alanlar oluyor falan. Yani çok yönlü kalmak anlamında güzel. O yüzden seviyorum. Ama biraz mesela şimdi böyle arka tarafta prodüksiyona yükselmiş durumdayım. Biraz böyle ay Merve acaba dönüp oralarda mı bir şeyler yapsam diyorum. Böyle sevmiyorum ama durmayı. Ben depresifleşiyorum Mehmet abi. Çok enerjiyim ya ben. 3 gün evde oturayım. Yani insansız ve meşgalesiz. Ben böyle doğada işte vakit geçiriyorum, hiçbir şey yapmadan süper dinleniyorum. Ben depresyona giriyorum. Zihnim hemen olumsuz konuşmaya başlıyor. O kadar güzel enerjim var ki. İnan bana sarıldığım insan sayısı çok fazla değildir. Seni görür görmez boynumda atlasım geliyor. Ama ben de çok seviyorum o yüzden. Çok gerçekten seviyorum. Yani Mehmet Ayan öyle sarılmaz bana mesela o kadar. Mehmet mesela bu kadar iyi duygular beslemiyor olabilir bana yani. Evet, şimdi sırada hızlı soru hızlı cevaplarımız var. Spor medyasında kadınlara yönelik ön yargıların azaldığını düşünüyor musun? Zaten bunun yanıtını verdim. Böyle bir ön yargı yok dedim. Ya evet yani ön yargı olsa bile ne kadar süreyle kalabilir ki? Yani bilmiyorum ya bence biraz insan kendine istediği imajı kendi çiziyor, kendi yaratıyor. Peki bir sporcu hakkında bir kanaate vardı. Sonra bu kanaat bir anda değişti mi? Ya böyle genelde oluyor. Böyle o çok yüksek, böyle önemli kariyerdeki isimler için hani biraz daha böyle acaba egosu ne seviyededir? Mesela Materazzi. Yani Materazzi sonuç itibariyle yine dünya futbolunda önemli bir isimdir ve inanılmaz tatlı, inanılmaz mütevazı, inanılmaz sakin bir insan. O yüzden hani onunla da
hep kariyerini gözlemleyip tanıştığım için öyle. Mesela şimdi Alex de Souza'dan bahsedersek 2006'da Alex buraya geldiğinde de hani yani biz tanıştığımızda daha önce geldi ama ya böyle hani onu evet acayip bir futbolcu falan, ona da çok şaşırmıştım. Yani inanılmaz iletişimi güçlü, acayip olgun, çok esprili, yani bir çok aşırı fırlama bir tarafı olan bir insan. Hiç o da yanını biz görmedik örneğin Ya Alex'in, değil Mehmet mi? abi gerçekten fırlamaya Öyle mi? inanılmaz. Ya bu kadar komik, bu kadar insanlarla uğraşan, abuk sabuk şakalar yapan filan biri, evet. Hiç Sen göstermiyor aile o dostsun tarafını. aynı Evet, zamanda, evet iyi değil mi? görüşüyoruz. Her Çok gün iyiyiz. yani neredeyse biz bir şekilde diyalog kurarız onunla, eşiyle, kızlarıyla. Sosyal medyada bir linç kültürü var. Evet, Ya bundan ben payımı aldım defalarca. Sen hiç payını aldın mı? aldım. Nasıl başa Ben çıkıyorsun? de ne zaman oldu biliyor musun? Hatırlarsın bu şeyde Oktay Mahmudi, Oktay Hoca Galatasaray'ın başındaydı. Ve Galatasaray basketbol takımının ilk Euroleague sezonuydu. CSKA Moskova'da bu lockoutlu sezon vardı ya NBA'de, oradan oyuncular gelmişti. Kirilenko falan gelmişti o zaman CSKA'ya. Evet. NBA'de lockout olduğunda. Ve o sezon böyle CSKA net favori görünüyor. Yani böyle namağlup gidiyor. Ve deplasmanda Galatasaray CSKA'ya konuk olacak. İlk sezonu daha Euroleague'de. Ondan sonra bir yayında bir şey konuşuldu. Hani mağlup olmasıyla ilgili, yani mağlup oldu 15 sayı gibi bir skorla. Ben de dedim ki yani Galatasaray'ın gidip deplasmanda CSKA'yı yenmesini kimse beklemiyordu zaten. Ama gösterdikleri mücadele takdir edilesi gibi bir şeyler söyledim. Fakat benim de Fenerbahçeli kimliğim ön planda olduğu için çok böyle rekabet içeriyor. Galatasaraylı bir blog yazarı gibi, böyle hani belli de takipçisi olan biri onu alıyor. Sadece Galatasaray'ın CSKA'yı yenmesini kimse beklemiyordu kısmını alıp video halinde koyuyor ve altına da yorum yazıyor. Hani sanki ben Galatasaray'ı aşağılamışım gibi. Ve tabii o linç kültürü de sürü psikolojisiyle. Aynen. Bana işte bir sürü Şans abi çıktım yayından, ne dedin sen dedi, işte bir sürü ortalık kaynıyor dedi falan. Yok dedim, ben bir şey demedim yani. Hani hatta Fenerbahçe'yi falan eleştirdim. Sonra aradan zaman geçti. Galatasaray maçında ben yayın yapacağım. Gittim maça. Birkaç kişi fark etti beni. Bağırmaya başladılar. Tribün Abdi İpekçi de o zaman. Böyle toplandıkça sesler yükselmeye başladı. Senkronize olmaya başladı. Bayağı böyle küfür ediyorlar yani bana. Ben de çok inatçıyımdır. Yönetmen diyor ki çık salondan. Ben diyorum ki Hayır, çıkmayacağım. Çıkmaz. Ondan sonra çık salondan, çıkmam başladı bütün şey. Ve bu oradaki insanların bir kısmı beni tanımıyordur. Tanıyan kısmın %80'i ne olduğunu bile bilmiyordur. Ama işte o psikoloji. Terence Kins'i hiç unutmuyorum. Galatasaray Efes maçı. Efes'te oynuyor. İşte bir şey Merve bağırıyorlar. Terence geldi böyle ısınmadan. Ha, bayağı fanın var senin burada dedi. Ha, sorma dedim, bayağı var fanım benim burada. Öyle 2 sene beni Murat Açıkgöz o zaman bizim spor müdürümüzdü. 2 sene bir daha beni Galatasaray maçına yazmadı. O gün çıkmadım ama korktum hakikaten. Yani böyle bir göz göze geliyorum böyle. Tribünden biri koşuyor falan, diyorum bu beni yakalasa öldürecek herhalde. Tam senden beklenen davranış. Ya çıkmama yattı. Çıkmadım. Ben hiç bire Böyle bin oturuyorum orada, çıkmayacağım diye. Bire bin bahse girerim. Kimse seni yerinden Çıkmadım, vallahi oynatamaz orada. çıkmadım. Bire bin girerim. Evet. Sen futbolcu olsaydın hangi mevkide oynamak isterdin? Ya herkes tabii şey seçiyor yani, hani golcü Golcü. seçiyor falan ama ben hep böyle beyin olmayı tercih ederim. Orta Ya ben saha. orta saha tabii canım. Sen orta Alex saha. de Souza olmayı Alex de isterdin. Souza olayım, Hakan Çalhanoğlu olayım. Ben orta saha seçeceğim. Hani kanat falan da etkileyici ama yok, ben orta saha. Böyle takımı Emre Belezoğlu olayım. Yani ben o şeyi seviyorum. Peki ben yanıtını bildiğim bir soruyu sorayım sana. Yanıtını bildiğim derken yok, Tahmin öyle et. tehlikeli bir şey değil. Yani ekran önündeki Merve ile sosyal hayatta, özel hayatındaki Merve arasında bir farklılık var mı? Evet var. Çok net bir fark var. Şöyle oluyor. Ben böyle dominant bir imaj üstüne yapışmış biriyim. Ben bayağı kedi gibiyim yani özel hayatımda. Bayağı, yani çok kimse inanmıyor buna. Benden başka galiba. Gerçekten çok daha şeyim. Ya böyle biraz sert duruyorum gibi geliyor insanlara ama çok yani yumuşak ruhlu, yumuşak iletişimli biriyim. Yani çok daha Ya benim bir yumuşak biriyim deyimim var yani. biliyorsun. Ne? Merve Toy'la ekrana çıkmak mayın tarlasına girmekle eşdeğerdir Ya diye. onda ama insan şöyle bir şey yapıyor Mehmet abi. Mesela şimdi erkek egemen alanın bende yarattığı baskı o, biliyor musun? Ya beni ciddiye alacaksınız şeyi var.
Ezelden beri. Ya ben hani böyle sadece orada otursun, sorular sorsun. Bir de kadın diye de oturttuk gibi bir şey. Yani görsel bir figürmüş gibi olmayı kabul etmedim Bu hiçbir çok zaman. enteresan. O yüzden ben diyorum ki mesela ve bunu bence mesela saygı duyuyor bana. Bütün yıllar boyunca yayın yaptığım yıllar boyunca yorumcu partnerlerimde. Ben ama onu kazandım bence yani. Hani çok daha silik, çok daha işin gerisinde ya da o figürlerin gölgesinde kalmayı da kabul edebilirdim. Ben mesela hiç etmedim ki ben de burada bir figürüm. Sizin kadar emek harcıyorum. Benim de söz hakkım var. Ve işte atıyorum moderatör bensem konu buysa değiştirmeyeceksiniz Halil abi. Halil abi çok da aman sakın değiştirelim Sakın. demek. Ya o bilmiyorum yani beni dikkate alın bence egosu yaptım ben yıllar boyunca. Kendi sektördeki partnerlerime. Abdi İpekçi de o salondan çıkmayan kız ekranda da aynı Yani kız, ben değil mi? nesiller aktarıyor genleri. Ben bir savaşçı toplumdan gelmiş, Osmanlı'ya sığınmış bir etnik kökenin mensubuyum yani hiç ezdirmem kendime. Sizin de çok güzel adetleriniz Var var, evet. değil mi? Var. Mesela işte bırak akraba evliliklerini, Yok hiç. aynı mahallede, Aynı köyden evlenemezsin. aynı köyden evet. bile evlenmezler. O yüzden bak O yüzden hani bizde bir de annenin köyü ayrı, babanın köyü ayrı. Hiç öbür köy, komşu köy derken bak böyle. Peki Merve, son 3 soruya geleceğim. Bizim bir uçuş kartı sorumuz var. Evet. Bunu okumak istiyorum sana. Tamam. 2024'te Correndo'nun Avrupa'daki uçuş noktalarından biri olan Leipzig'te Avusturya'yı mağlup edip çeyrek finale yükselmiştik. Evet vardım o maçta. Hı-hı. Oraya geliyorum. O maçta tribündeydin. O gece neler hissetmiştin? Videoları var o gece ya. Bayağı Tarkan şarkılarıyla otelin önünde gece 3'e kadar zıplıyorduk. Oradaki gelen gurbetçiler büyük böyle hoparlörler getirmişler. Bir Avusturya Başbakanı da bizim otelde kalıyormuş. Biz Muhsin Hoca, Muhsin Ertuğrul, ben Hazar, benim kuzenim bir de onun 3 yaşındaki, o zaman 2 yaşındaki çocuğu. Otelin önündeyiz, maçtan çıktık. Çocuk kucakta uyuyor, çılgın bir kalabalık. Bağırıyorlar, bir işte Erik Dalı, bir Tarkan. Bayağı 3'e kadar falan yazık Avusturya Başbakanı uyuyamadı herhalde adam. Şans öyle o kadarına dayansın Çok artık. güzeldi ya. Çok güzel. Bir de hiç beklemiyordu kimse. Avusturya net favori görünüyordu Tabii, ya. tabii. O yüzden böyle insan bir koltukları Avusturya kabarıyor. turnuvanın favorisi Tabii gösteriliyordu canım. bir an. Peki biz programı biraz bu uçak yolculuğuna benzetiyoruz Merve. Uçağın bir yükseliş anı, bir türbülans anı vardır. Önce türbülans anını alayım kariyerindeki. Ya bu meslekte evet çok sıkıntı çekiyorum artık. Bir kriz yaşıyorum, bırakayım, ben köyüme döneyim duygusu yaşadın mı hiç? Yaptım onu. Yani istifa kararı verdim ben. O zaman Lig TV'ydi. İşte Dijitürk'te çalışırken ki kariyerim zaten orada başladı. İşte 13 sene kadar orada sürdü. Bir böyle tıkandığımı hissettim. Yani ne uzuyorum, ne kısalıyorum. Hep böyle güçlü bir kurumun kanatları altında hep aynı şeyi yaparak yaşıyorum. 13 sene geçmiş. Bir yerde bir şey yapmam lazım dedim ve hiçbir B planım yokken aniden Brezilya'ya tek yön bilet aldım. 2014 Dünya Kupası öncesiydi, hiç unutmuyorum. Ve Kadir kardeş o zaman genel müdürdü. Şans abiden müsaade aldım tabii. Hı hı. Ve ben dedim istifa ediyorum. Avrupa Şampiyonası sunuyordum, yazdı. Basketbol Avrupa Şampiyonası. Dedim ki bu şampiyona bitince ben gelmeyeceğim. Ciddiye almadılar. Tek yön bilet aldım bir de ama. Ondan sonra neyse gittim geldim falan ben Brezilya'ya. Kadir Bey dedi ki yok biz bekliyoruz yani sen eğer yaptıysan... Hı hı. Yeterince dinlendiysen, kafanı topladıysan falan yok dedim. Ben ciddiyim yani. Dönmeyeceğim ben. Bir şey yapmam lazım. Aradan 2 ay geçti. Ben böyle ne yapacaksın şimdi Merve? Kaldım ortada. Eyvahlar olsun falan. Sonra Milliyet. Milliyet'te röportajlar yapmaya başladım. Milliyet bir şekilde beni kadrosuna aldı. Orada basketbol yazıları yazmaya başladım işte. Sonra biraz daha böyle dijitale baktım. Dijitalde bir şeyler oluyor derken TRT'den bir teklif geldi. Bir de biraz TRT'de çalışıyorum. Yani bir şekilde yolunu sonra buluyorsun ama B plansız mesela ortada kalıp çok yani hakikaten o tribülansta yaşadığım korkuyu yaşama hissi o zamandır. Ne yapacağım ben şimdi yani? Hani bir gaza geldim ama ortada kaldım diye düşündüğüm oldu. Peki yükseliş anını sorayım o zaman. Bu kariyerinde ben bir yerlere varıyorum dediğin anı merak ediyorum. Hangi yıldı ve ne zaman, neredeydi? Ya bence benim bir yerlere varıyorum çok yani yaptığım güzel işler var ama ben bir yerlere varıyorumu hissettim ya. Böyle bakıyorum mesela seninle oturuyoruz, bağ kurmuşum. Hı hı. Bir yerlere vardığımı orada hissediyorum. Arıyorum mesela atıyorum İbrahim Seten'i
kaç aydır ya da kaç yıldır ben konuşmamışımdır belki. Arasam mesela bir şey için hani mutlaka elinden geleni yapar benim için. İşte atıyorum Saadettin Bey'den program için rica etsem, benim için önemli, buraya yeni başladım, bana destek olur musunuz desem, olmayacağı zamanda bile olur, yani çıkmayacağı zamanda bile çıkar. İşte Ergin Ataman'ı arasam çıkar. İşte Alexia, ya bir bakıyorum şimdi dönüp, ya diyorum ki ya ben hakikaten insanlarla bu kadar yılda bağ kurmuşum. O yüzden ben olmak istediğim, olmayı hayal ettiğim şey oldum. Yani bu popülerlikle vesaireyle ilgili bir şey değil. Ben insanlarda bir bağ kurup bir şey bırakmışım yani. Yani sadece hani mesleki olarak değil. Dediğim gibi yani genel olarak sen bana bakarken, bunları söylerken gerçekten hissettiğini biliyorum. Anladın mı ne demek istediğimi? O benim için çok önemli. Çok değerlisin, çok önemlisin. Vallahi sen de benim için ben öylesin. seni gerçekten çok seviyorum. Yani umarım ve diliyorum ki bir gün birlikte çalışırız. İnşallah, seve Bu beni seve, her çok zaman. mutlu eder. Çok çok mutlu Ben eder yani çok gerçekten. Senin o enerjin var ya, o enerjin böyle taşa atılmış, suya atılmış taş gibi dalga dalga bütün kurumu sarar. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Haftaya görüşmek üzere.